Herkese merhaba arkadaşlar. Astronom Astroloji Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. Ben Berçin. Size yeni ay videosunu çekeceğimi söylemiştim geçen bir önceki videomda. Biraz yoğunluğum oldu. Hafta içini yetiştiremedim. Onun için bu cumartesi sabahında size bu videoyu ancak yayınlayabildim ve yayına sokabildim. Onun için kusura bakmayın. Ve zaten yeni ayda gece gerçekleşmiş olacak. Siz de bu sabah saat 10 itibariyle bu videoyu izleyebileceksiniz. Onun için umarım videoyu izlerken de keyif alırsınız arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi ben yine sabit yıldızlarla ilgili çünkü çok kuvvetli sabit yıldızlar etkili olacak bu yeni ayda ve onları anlattıktan sonrasında da her zamanki gibi dünya astrolojisi üzerine bize nasıl etkiler verir onunla ilgili size küçük küçük yine bilgiler vereceğim arkadaşlar. Tabii ki hangi ülkeler, hangi bölgeler etki alacak onlardan da bahsedeceğim ama kuvvetli bir yeni ay olacak. Yeni şeylerin başlangıcı olacak. Yeni olayların başlangıcı olacak. O yüzden ben biraz da tabii sabit yıldızlarla çalıştığım için bu konuda sabit yıldızlarla ilgili size bilgiler de vereceğim. Hani hangi konuları tetikleyebilir bu yıldızlar? Onunla ilgili de size küçük küçük bilgiler vermiş olacağım. Ama öncesinde kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma yorumlar yapıyorsunuz. Ben de elimden geldiğince sizlere karşılık vermeye çalışıyorum. Eğer size bazı konularla ilgili bilgiler vererek yardımcı olabiliyorsam ne mutlu bana. Benim amacım bu zaten. Dediğim gibi daha önceki videolarımda da ben burç yorum yapmıyorum arkadaşlar. Hani öyle bir şey sakın benden beklemeyin. Çünkü benim uzmanlık alanım dünya süresi üzerine ve tabii ki sabit yıldızlar. Ve sabit yıldızlar üzerine tabii ki çalışmalar yapıyorum. Tabii ki kişisel danışmanlık veriyorum. O yüzden zaten çok genel, basic etkiler olduğu için burç yorum yapmıyorum. Çünkü yapılan yorumların birçoğu hani sizin haritanızda o şekilde etkileşimde olmayacaktır. Hani o yüzden hiç o topa girmiyorum. Yapan arkadaşlarım ve meslektaşlarım var. Hani o yüzden ben de bu konuda biraz farklılık yaratmak istiyorum. Şimdi ufak ufak istiyorsanız başlayalım. Ben haritamı açayım şuradan. Şimdi bu yeni ayda özellikle biliyorsunuz ki zaten yengeç e, de gerçekleşecek ve boğa burada yükseliyor. Ama tabii ki biz burada takım yıldızlarını da inceliyoruz ve takım yıldızlarını incelerken Argo Navis takım yıldızı vurgu yapıyor. Bu Argo Navis takım yıldızı içerisinde arkadaşlar Carina denilen bir e, yıldız kümesi var. Bunun içerisinde bir tane yıldızımız yükseliyor arkadaşlar ve önemli derecede vurgu yapıyor. Canopus dediğimiz bir yıldız arkadaşlar ve bu yıldız önemli vurgulara bu yeni ayda sebebiyet verecektir ama biraz size Argonavis takım yıldızından da bahsetmek istiyorum. Şimdi bu aslında dört parçaya bölünmesi gibi çok katmanlı olan bir takım yıldızdır arkadaşlar. Yani bu takım yıldızın içerisinde dört tane bölüm var ve bunlardan biri de söylediğim gibi Carina arkadaşlar. Burada bu takım yıldızında ki ilk hani söyleyebileceğim olay aslında keşfedilmemiş olana bir yolculuk. Burada bize yeni keşiflerin yollarını açabilir mesela burada oluşabilecek yeni ayda. Hem bilgi anlamında hem de bir takım nasıl diyeyim yeni şeylerin keşfi. Yani burada bilginin yine dışında yeni yerler de keşfedilebilir. Yeni yerleri görebiliriz. Ee, Yeni olaylarla karşılaşabiliriz. Bu denli bize etki verecektir. Tabii ki burada uzun soluklu maceralardan da söz edebiliriz. Yani bu yıldızın etkisinde uzun soluklu yolculukları da vurgulamakta. Uzaklara gitmek, uzak yolculuklar, gemi yolculukları, uçak yolculukları gibi uzaklara gidilen yolculuklarla alakalı etkileri verebilir bize bu takım yıldızı. Tabii burada bir takım etkiler de verecek. Çünkü yengeç olduğu için burada biraz böyle gemi kazalarını tetikleme, boğulmalarda artmalar, insanlar arasında güvensizlik biliyorsunuz ki burada yengeç bize güveni hani ayın
yöneticiliğinde bize güveni aslında burada vurguluyor. Biraz bunda hayal kırıklıkları, zorlanmaların görülmesi ya da bunlarla alakalı bir takım şeylerin ortaya çıkması, bunları keşfetmek gibi etkileri de verebilir kişisel hayatlarımızda arkadaşlar. Yani ikili ilişkilerde bir takım yine zorlanmaları tetikleyebilir. Çünkü burada sadakatsizlik ve kıskançlık adına da bir takım etkileri ortaya çıkartacaktır bu takım yıldızı. Özellikle kadın, yani ay burada hani ön planda olduğu için kadının burada bir takım etkileşimi ya da yapması gereken bir takım olguları ortaya çıkartabilir. Burada kadın bireyleri harekete geçirecek bir etki oluşabilir arkadaşlar. Tabii burada güneşle kavuşumda olduğu zaman, yani burada güneşin olduğu bir atmosfer de var sonuç itibariyle bu yeni ay içerisinde. Burada kişisel hedeflere ulaşmada gayretli ama bir de o kadar zor ve karmaşık böyle görevlerin etkisinin içerisinde olma eylemleri içinde de olabiliriz. Tabii ki burada dediğim gibi dolandırılma ve dolandırıcılıkla etkili bir takım etkiler de ortaya çıkartabilir. Ve özellikle yurt dışına seyahat ediliyorsa yurt dışına gidildiğinde bir takım sıkıntı ve sorunları ortaya çıkartabilir. Aksamaları burada gündeme getirebilir. Aynı zamanda burada babayla alakalı bir takım olayların yine gündeme gelmesi ya da başlatılması, ikinci evde oluşması, burada parayla ve mirasla alakalı bir takım hani hareketlerin oluşması ve harekete geçilmesi gibi etkiler verebilir. Ay ile zaten arkadaşlar burada uzun yolculuklardan bahsetmiştik. Yurt dışında çalışma, yurt dışında yaşama, yurt dışına yerleşme, oradan para kazanma ve birilerini burada bırakıp hasret hani olma durumu gibi bir etkiler de verebilir. Bununla ilgili yine yeni başlangıçları da ortaya çıkartabilir. Yani aileden uzaklaşma, aileden hani uzak kalma ve burada yepyeni şeylerle karşılaşarak yeni başlangıçlara yelken açma gibi bir etki de verebilir bu takım yıldızı arkadaşlar. Yine burada suyla ilgili ve boğulmalarla ilgili bir takım etkileri de görebiliriz arkadaşlar. Şimdi tabii ki burada Canopus çok büyük bir yıldız ve Sirius'tan sonra en büyük yıldız olarak aslında burada görülüyor ve aynı zamanda da evreninde deniz feneri deniliyor bu yıldız için arkadaşlar. Ve burada gerçekten Güney Kutbu'nda denizcilere inanılmaz derecede rehberlik etmiş bir yıldızdır arkadaşlar. Zaten bir diğer ismi de Güney Kutbu Yıldızı olarak geçer bu Canopus yıldızının. Bu yıldızın etkilerinde ise baktığımız zaman uzun yolculuklar yine zaten bu takım yıldızının etkisilerini aslında alıp vurgulu bir şekilde ortaya çıkartmak isteyecek. Bilgelik, eğitim, aynı zamanda dedikoduları ortaya çıkartabilir. Yani fitne fesat olaylarını da ortaya çıkartabilir. Yazmayla ilgili güzel makaleler ve yazılar okuyabilirsiniz bu yeni aile birlikte. Aynı zamanda burada gemi kazalarını tetikleyebilir. Benim en büyük korkum bu. Çünkü bununla birlikte biliyorsunuz Neptün gezegeni de Şehit yıldızıyla orada bir kavuşum yapıyor. O da aynı şekilde yine gemi ve kazalarını tetikleyebilen bir etkide bir sabit yıldız olduğu için bu etkiler inanılmaz derecede kuvvetli. Bir kere onu söyleyeyim. Ve yine sulardan bilinmeyen bir takım tehlikelerin yine gelmesi, sularla ilgili bunlar yağışlar olabilir, aşırı sel olabilir, hortum, fırtına gibi etkiler olabilir. İşte sularla ilgili bir takım zehirli olayları da ortaya çıkartabilir. Burada yine Neptün yine şit etkisi de var arkadaşlar. Ve hani bununla ilgili yine tehlikeler, yine boğulma tehlikelerini de burada tetikleyecektir diye öngörüyorum. İnşallah öyle olmaz arkadaşlar. Ve önemli bir yıldız olacak. Yani etkilerini çok fazla bu şekilde ortaya çıkartabilir. Tabii ki Sirius yıldızıyla da bir kavuşum var. Çok fazla okuyorum internette. Hani bir takım paylaşımlarda. Arkadaşlar hiçbir yıldız şifa yaymaz. Bir kere onu söyleyeyim. Ya da şifalanmak için ritüel
yapmak ya da ondan bir şeyleri medet umma gibi bir etki kesinlikle yapılmamalı. Onu söyleyeyim. Yani hiç bu toplara girmeyin. Çünkü sabit yıldızlar bir kere bizim haritamızın kamera arkasındaki unsurlardır. Biz onları zaten görmüyoruz ama etkileri uzun bize etki eder ve uzun soluklu olur. Mesela örnek vereceğim sabit yıldızlarla alakalı. Sabit yıldızlarla ünlülerin haritalarını incelediyseniz hani bunları görmüşsünüzdür ya da hiç baktınız mı bilmiyorum. Ünlülerin haritalarında hayatları muhteşem giderken birden hayatlarının sonlarına doğru sıkıntı ve sorunların oluşması. Ya işte sefaletle e, boğuşmaları, ya hastalıkla boğuşmaları ya da kariyerlerinin bir şekilde bitmesi ve yok olması gibi etkiler oluyor. Şaşalı hayatlarından sonra ve genellikle de böyle oluyor çoğunlukla hani baktığımızda. Çünkü burada sabit yıldızlar etkili oluyor. Yani ünlülerin haritalarında işte böyle Spica gibi, Sirius gibi, Aldebaran gibi, işte Fomalhaut gibi kuvvetli yıldızlar etki ediyor ve hayatlarına inanılmaz derecede güzellikler ve yeteneklikler onlara katıyor. Ama burada sabit yıldız diyor ki beni taşıyabilmen önemli. Yani burada o sabit yıldızın vermiş olduğu o mesajları, o hani etkileri uygulayabilmek önemli. Çünkü bu yıldızı bu etkileri taşıyamadığı zaman insanoğlu maalesef ki o yıldızın öbür tarafıyla yani madalyonun öbür yüzüyle karşılaşabiliyor. Zaten çok güzel hani alimlerin bununla ilgili sözleri de vardır. Çünkü sabit yıldızlar bize güzelliği yaşatırlar ama aynı zamanda da yükselttikleri gibi yerin dibine de çekebilirler, bizi düşürebilirler ve o muhteşem şaşalı hayatlarımız birden ters düz olabilir. Yani madalyonun öbür tarafıyla da karşılaşabiliriz. O yüzden hani sabit yıldızlar şifa kaynağı yayan vesaire bu tarz etkileri olan gök cisimleri değildir arkadaşlar. Yani çok önemlidir. Haritamıza inanılmaz derecede etkileri vardır. Benim kendi verdiğim danışmanlıklarım vardır. Mesela yaş döngüleriyle alakalı. Bana danışanım gelir. Onun yaş döngüsüne göre hangi sabit yıldızlardan haritasının hani etkilendiği ve neler yaşayabileceğini ona hani anlatırım. O yüzden hani sabit yıldızlar dediğim gibi önemlidir ve bizim hayatlarımıza çok büyük etkileri olur. Bize dönüşüm noktalarını aslında söyler. Yani bu sizin güneş dönüş haritanızda da olabilir, natal haritanızda da olabilir. Size büyük dönüşümlerin habercisidir aslında. Evet, neyse konumuzu çok fazla dağıtmadan hemen toparlayalım. En son zaten burada Canopus sabit yıldızından size bahsettim. Hemen akabinde arkadaşlar burada Sirius yıldızından da bahsedeceğim ve Sirius yıldızı arkadaşlar büyük köpek dediğimiz takım yıldızının en parlak yıldızından bir tanesidir. Ve burada magnitude derecesi 1.46 olduğu için yani parlaklık kadri 1.46 olduğu için bir kere gökyüzünde çok parlak şekilde görülür arkadaşlar. Şimdi burada Sirius yıldızından bahsetmeden önce tabii ki burada büyük köpekten bahsetmek lazım. Yani Canis Major takım yıldızı. Şimdi burada her ne kadar köpeklerle alakalı bir etkinin ortaya çıkmasını hani burada öngörsek de burada sular var. Ve sular ve köpek balıkları yani oradaki bir etkileşim, burada köpek balıkları ile ilgili okyanuslarda oluşabilecek bir etkileşim olabilir. Hani bunu bekleyebiliriz. Burada bir Sirius'un hani etkisiyle. Ve burada aynı zamanda birçok çeşitli hayvanla ilgili saldırganlık, ısırılma ya da sokulma ile alakalı etkileri de verebilir. Burada bu büyük köpek yıldızının etkisinde arkadaşlar. Tabii ki burada şöyle bir etki var. Nefsi müdafadan dolayı bunlarla karşılaşabiliriz. Yani size gelip böyle bir etkileşim yapmayacaktır hayvanlar ama siz istemeden onlara bir şeyler yaparsanız size böyle bir etkileşimi de verebilir. Yani bu denli bir hani olayla karşılaşılabilir normal kişisel günlük hayatlarımızda. Ve tabii ki burada güvenlik ve koruma çok ön plana çıkıyor ve burada zaten ülke hani haritalarına bakıldığı zaman ciddi şekilde zaten güvenlikle alakalı bir takım vurguların öne çıktığını biz burada görüyoruz ve bu Sirius yıldızıyla da bu daha fazla ön plana çıkmış olacak. Özellikle sınırlarla alakalı arkadaşlar. Ve burada sınırlarla alakalı dediğim için burada bir alarm söz konusu da olabilir. Yani burada bir gücün oraya dizilmesi ve
böyle hani vahşi bir hayvan gibi hani hazır olda beklenilmesi tarzında bir etki de ortaya çıkartabilir bu yıldız ve takım yıldız etkisinde. Bu takım yıldızın bize vereceği anahtar kelimeler ise şu şekilde arkadaşlar. Önemli olarak hani burada baktığım. Burada bir kişinin kararları, yani ülke yönetiminde olan, ülke başında olan insanların burada vereceği yine kararların etkisi olabilir buna. Hani bunlar bir takım şeyleri tetikleyebilir arkadaşlar. Hani askeri burada yine görevler olsun ya da ülke içerisindeki hareketlilikle alakalı hani etkileşimde vurgu yapacağını söyleyebilirim bu konuda arkadaşlar. Ama tabii ki bu takım yıldızının etkisinde burada Sirius yıldızı da etkili olacak. Ona doğru baktığım zaman ise burada dediğim gibi muhafaza etmek, korumak, güvenlik, ondan sonra burada komutanlar, hani askeri güç, askeri kuvvetin ön plana çıktığı bir etki, hani enerjisel bir etkiyi de burada vermiş olacak. Çünkü böyle bir içgüdü olacak. Yani böyle bir korumacı, böyle bir nasıl diyeyim sahiplenici bir hani etkide verecektir. Burada tabii ki acele etmek, hani acelecilik de söz konusu olabilir bu yıldızın etkisinde, bu Sirius'un hani etkisinde. Bir şeylerin kararlarını verirken de herkes için sakin ve düşünerek burada karar vermek çok çok önemlidir. Çünkü bu yıldızların etkisiyle verilecek burada kararlarda yepyeni bir döngünün ya da yepyeni bir hani olayların oluşması ve başlatılması gibi etkiler verebilir bu konuda arkadaşlar. Ve yine videonun size başına söylediğim gibi Pegasus takım yıldızındaki Şehit yıldızı burada Neptün'le birlikte kavuşum yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi ben her buradaki yıldızı incelemiyorum. Çünkü bir aktivasyon indeksi var bizim hesapladığımız. Ona göre hani etkileri olabilecek olan yıldızları hani burada sizinle paylaşıyorum, hani ortaya çıkartıyorum. Yoksa her yıldız size anlatmaya kalkarsam zaten videoda çok uzun sürmüş olur. Hani spesifik olarak hani etkisinin çok kuvvetli olduğu ve aktivasyon indeksinin de kuvvetli olduğu size yıldızlardan bahsediyorum. Şimdi burada tabii yıldızına baktığım zaman burada bir kere trafik, yani her türlü hareketi bize burada aslında gösteriyor. Ve burada tabii ki havacılık. Burada bir kere uçaklar önem kazanacak arkadaşlar. Her ne kadar bu arada Neptün balık burcunda ilerliyor olsa da Şehit burada takım yıldızıyla kavuşumu havacılıkla alakalı bir etkiyi ortaya çıkaracaktır. Çünkü burada uçmayı vurgulayacak, öyle söyleyeyim. Bununla ilgili uçaklarla ilgili kazalara ya da uçaklarla ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. Umarım ki öyle olmaz. Aynı zamanda burada tabii ki şiddetli göstergeler olduğu için, yani sert göstergeler hani aldığı için de şöyle bir şey söyleyebilirim. Uçaklarla yapılabilecek saldırılar, yani uçaklarla ilgili bir takım bombardıman hani operasyonları gibi etkiler gündeme gelebilir. Yine burada sulardan gelebilecek yine tehlikeleri burada vurguluyor. Aynı zamanda yine burada köpek balıkları ya da balinalar insanlara karşı oluşabilecek tehlikeleri ortaya çıkartıyor arkadaşlar. Ve tabii ki yine gemi kazalarına vurguluyor. Yani zaten burada kazaları hani vurguladığı için size söylediğim gibi gemi kazalarında vurgulayacaktır. Boğulmalar, gizli düşmanlıklar, psikolojik rahatsızlıkları tetikleyebilir arkadaşlar. Hani buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu etkide fırtınalar, seller, aşırı yağışlar olabilir. Agresyon oluşabilecek ortamlara zemin hazırlayabilir bu yıldız. Ve farkındaysanız 3 tane yıldızdan da bahsettim. İşte güvenlik olsun, sınırlar olsun, işte saldırganlık olsun. Hani burada büyük köpek takım yıldızıyla ilgili hani vahşice hani orada savunma, müdafaa olsun, bütün yıldızları bir araya getirdiğiniz zaman ciddi bir agresyona hazırlık gibi. Sanki böyle bir hani agresyon var ve buna karşı herkes bir hazırlık sürecinde. Burada yeni şeylerin hazırlığında gibi sanki etkileri veren yıldızların ortaya çıktığını görebiliyorum arkadaşlar. Umarım burada ben yanılırım ve böyle şeyler olmaz. Dünya geneli için tabii ki bunu konuşuyoruz. Zaten hani burada bildiğimiz gibi
dünya genelinde bir takım operasyonlar var ve bunlarla alakalı da bir takım haberleri duyuyoruz zaten. Şimdi genel olarak bize bu yeni ay sabit yıldızlarla birlikte şöyle bir toparlamam gerekirse dünya süresi olarak bize neler verecek onlara bir bakalım isterseniz. Bir kere zaten yeni ay güneyin doğusunu temsil ediyor arkadaşlar. Bir kere güneydoğu. Ben buradan size işareti verdim. Element olarak burada toprak elementi çünkü zaten burada boğa burcu yükseliyor. Yani topraklar oluyor. Suyla elementsel olarak bir takım etkileşim olduğu için çok fazla sabit yıldızlarda sular su tarafından gelebilecek tehlikeler, saldırılar vesaireler olabilir mesela o bölgede. Aynı zamanda yine burada tabii ki dünya geneli için bunları konuşuyorum. Hani ülkemiz için değil, tabii ki ülkemiz için de geçerli şeyler muhakkak olacaktır ama bir dünya geneli adına bu yorumları yapıyorum. Topraklar önem arz edecek çünkü bunlar ön plana çıkıyor. Yiyecekler yani tarımla alakalı bir takım etkileşimler hani olacaktır. Hani önem arz edecektir. Bunlarla ilgili yeni girişim ya da yenilikler olabilir bu yeni ayda arkadaşlar. Yine dediğim gibi yeraltı kaynakları ve madenlerle alakalı yine bir takım etkileşimler olabilir. Ama tabii burada birinci evde Mars'ın bizim haritaya göre baktığımızda Mars'ın burada olması biraz bunlarla ilgili mücadelelerin olabileceğini burada söylüyor. Tabii ki aynı zamanda burada toprakla alakalı güvenliğin, hani askerinin ve bir takım savunulması gereken hani olayların oluşabileceği etkileri de ortaya çıkartabilir. Tabii burada birinci ev halkların çok ön planda yani halkın burada ön planda olacağı hani etkileşimi burada ve onların bir takım bir şeylerle mücadele edebileceğini burada gösteriyor. Tabii ki burada para ve parasal yine konular önem arz edecek. Burada bankalarla ilgili bir takım yenilik ve girişimleri burada mesela yine gözlemleyebiliriz. Halkın burada para kazanma gücüyle ilgili o konular ortaya çıkacak. Yani yeni para kazanma yolları veya yeni burada kazançlar elde edebilecek etkilerin peşine koşma gibi bir şeyler gösterebilirler. Yine aynı şekilde burada gayrimenkullerle alakalı yine kazançlar ön plana çıkacak. İşte burada banka, emtia, burada değerli madenlerle ilgili onların alımlarıyla, satımlarıyla alakalı bir takım yine yeni gelişimlerin hani ortaya çıkması ve hükümetler tarafından bunlarla ilgili yine yeni yapılandırmaların ortaya çıkması söz konusu olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda burada tabii vergiler adına da yine yeni yaptırımlar veya yenilikler burada söz konusu olabilir. Yine toprak mahsulleriyle alakalı ve tarımla alakalı yeni gelişimleri burada mesela gözlemleyebiliriz. Burada gayrimenkullerin alımıyla ilgili bir takım hareketlenmeler mesela bizim gözümüze çarpabilir. Yeraltı kaynakları inşaat sektörü adına da yeni girişimler ve yatırımları mesela burada duyabiliriz ya da görebiliriz. Evet, burada göstergeler biraz hani olumlu görünse de bazı etkileşimlerden dolayı burada zorlayıcı etkiler bu alanlarda verebilir. Yani bir şeyler göründüğü gibi olmayabilir ya da istenildiği gibi gitmeyebilir arkadaşlar. Hani burada haritada önemli olan mesela burada müsrif ve lükse tüketimde biraz artış ve bunda biraz dikkat mesela gerektiği ya da fazla para harcamayla alakalı hani olumsuzlukların ortaya çıkacağını burada gösteren bir takım hani etkiler olabilir ki kozmetik güzellik, kuyumculuk hani alanlarında bir takım zararların ortaya çıkma ihtimali de olabilir ve buna yine benzer sektörlerin hani bu konuda hani etkilenmesi söz konusu olabilir. Dünya genelinde maalesef ki terör olaylarını burada gözlemleme ihtimalimiz olabilir. Umarım ki olmaz. Yine toplumda kontrol dışı gelişen bir takım olaylar ve ülke güvenliğini tehdit edebilecek bir takım yine girişimler söz konusu olabilir. Umuyorum ki olmaz. Askeri çünkü burada konular, silahlı kuvvetler çok ön planda olacak bu yeni ayda. Hani özellikle ayın 14'ünden sonra daha da etkili olacağını varsayıyorum arkadaşlar. Burada güçlü bir müdafaa mesela göstergesini burada vurguluyor. Zaten sabit yıldızının da vermiş olduğu hani etki buydu. Yeni operasyonlar olabilir.
gözlemleyebiliriz bu yeni operasyonları. Çünkü burada Mars Boğa burcunda olduğu için burada zararlı etkileri ortaya çıkartabilir arkadaşlar. Aynı zamanda yangınlar, patlamalar ve cinayetler adına da ciddi vurgular yapıyor buradaki yeni ay haritası arkadaşlar. Beklenmedik gelişmeler olabilir. Burada tabii ülke yöneticilerinin bu anlamda bir kere davranışları ve aldıkları kararlar çok önem arz edecek. Çünkü halkın panik olabileceği bir takım hani etkilerin söz konusunda hani onlara çok büyük burada görevler düşüyor dünya genelinde. Bunu şöyle size söylemek istiyorum. Heliocentric haritaya baktığım zaman yani burada güneş merkezi haritayı da inceledim ben. Burada bir fikrin, böyle bir şeylerin, hani bir sözlerin ortaya atılmasıyla, çıkmasıyla bir şeylerin burada dengelerinin bozulması ve bir takım tatsız olayların dolayı yani bu olaydan sonra ortaya çıkması ve yaşanması söz konusu olabilir. Böyle güçlü bir etki veriyor. Umarım ki olmaz. Hani o yüzden burada gerçekten hani sağduyuyu hani elimizde tutmak ve o şekilde davranmak çok önemli olacaktır. Aynı zamanda yine dünya genelinde ateşli hastalıklar ve salgın hastalıkları burada vurgu yapıyor. Özellikle Neptün'ün burada yapmış olduğu açıyla birlikte. Mesela önemli kişilere karşı yine böyle bir suikast girişimleri de olabilir yine dünya genelinde arkadaşlar. Astrometeorolojik olarak baktığım zaman değişen hava koşulları olacak. Evet, yağışlar, seller, fırtınalar, sabit yıldızlar bunları etkiliyor. Hani bunlara destek veriyor ama sert rüzgarlarda yani fırtınalar, özellikle kasırgalarla alakalı yine büyük etkiler olabilir arkadaşlar. Yine maalesef ki yeni aylar zaten depremlerin genellikle tetiklendiği en fazla görüldüğü dönemlerdir. Ve yeni aylarda bu alanda toprak hareketliliği ve yanardağ yine patlamaları olabilir. Uranüsyen etkiden dolayı da yıkıcı depremler söz konusu olabilir arkadaşlar ama bunların her birisi sadece birer olasılıktır ve dünya genelinde olabilir. Yani umuyorum ki olacaksa da hani hiçbir insanın yaşamadığı okyanus içerisinde hani olsun, hiç kimse de zarar görmesin. Umarım ki bu şekilde olur. Yine toprak kaymalarıyla alakalı etkiler var arkadaşlar. Ülkelerin bu alanda mesela kendi finansal alanlarına baktıklarında gelirlerinde artış, yükselme ve düzelmeler olabilir. İstikrarlı bir yine düzende ilerleme görülebilir arkadaşlar. Bunları mesela halkla paylaşabilirler. Ülke harcamaları adına yepyeni düzenlemeler mesela getirebilirler ve açıklarını ya da eksik olan yerleri yine gözden geçirerek yeni planlar, organizasyonlar Satürn'ün yönetimiyle çıkartabilirler arkadaşlar. Ülkelerde dinsel bir takım olaylar mesela gündeme gelebilir. Bu alanda yine fanatiklik mesela yine gündemde olabilir, sergilenebilir ve bununla ilgili de bir takım hukuki yine yaptırımlara görebiliriz. Ayrıca da her konuda uyarıyorum. Zaten burada sabit yıldız etkisinden de söylemiştim. Dolandırılma, sahtekarlıklar ve sahte evraklarla ilgili bir takım olaylar gün yüzüne çıkabilir. Buna çok fazla dikkat edelim. Gizli arkadan çevrilen işler de bizim önümüze gelebilir ya da basından bunları mesela yine duyabiliriz. Dünya genelinde oluşabilecek bu olaylarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Şimdi bir de isterseniz dünya hani bu astrolojik etkilerin hangi bölgelerde, hangi ülkelerde daha yoğun hani etki aldığına bir bakalım. Şimdi şöyle bir haritaya baktığım zaman bir kere Endonezya e, bölgesi, Hong Kong ve çevresi, Malezya gibi yine bölgeler etki alıyorlar arkadaşlar ciddi şekilde. Aynı zamanda burada Güney Amerika, özellikle Peru, Ekvador, e, Bolivya ve Kolombiya hani özellikle bu bölgeler ciddi şekilde bu yeni aydan etki alacaklar diye düşünüyorum. Suudi Arabistan'ın olduğu o bölge yani o sıcak bölgenin olduğu hani Arap Yarımadası'nda da agresyonun çok fazla aşırı olabileceğini burada öngörebilirim. Bununla ilgili bir takım etkiler alacaktır bu bölgeler diye düşünüyorum arkadaşlar. Aynı zamanda yine baktığım zaman bu hani haritaya hani bu bölgeleri Afrika kıtası yine etki alacaktır arkadaşlar. Hani o bölgesel olarak
hani o ülkelerde bir takım yine hani ayaklanmalar, bir takım hani olaylar yine burada gözlemleyebiliriz. Ama dediğim gibi Tayland, Tayvan hani o taraflar ciddi şekilde bu yeni aydan hani agresyon olarak da etki alıyorlar ki umarım Çin ve Tayvan arasındaki o gerginliğin bir kıvılcımı ya da bir hareketi olmaz. Evet, benim yeni ayla ilgili söyleyebileceğimlerim bu kadar arkadaşlar. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Elimden geldiğince iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum size. Ve dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hemen yine küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Sizin sayenizde daha fazla izleyene ulaşabiliyorum ve daha fazla insan izlemiş oluyor. Aynı zamanda da yine videolarıma çoklu otomatik çeviri de koyuyorum ki hani ülkemiz dışındaki insanlar da hani izleyerek bu bilgilerden faydalanabilsin arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir kere kanalıma göstermiş olduğunuz ilgiye de çok çok teşekkür ediyorum. İstekleriniz olursa ya da yorum yazmak istediğiniz bir konu varsa da hani onunla ilgili de her zaman videoların altına yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size bu konuyla ilgili yardımcı olmaya zaten çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Bu yeni ayın size güzellikler, şifa, bol para, bol sağlık getirmesini ve güzel başlangıçlar getirmesini diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.